Ev Avcısı bugün Belevi köyünde. Belevi köyümüz İzmir ve Selçuk'a bağlı olan bir köyümüz. Burada 840 metrekare içinde harika bir köy evimiz var. Bu fırsatı kaçırmayın ve hemen cep telefonu numaramdan beni arayabilirsiniz. Şimdiden cep telefonumu kaydedin. Çünkü biz ev avcısı olarak çok fazla köy evi satmıyoruz. Sadece nitelikli ve böyle kaliteli, güzel olan evlere girip satışlarını yapıyoruz ve bunlar da yılda sadece birkaç tane ancak denk geliyor. Bu da onlardan bir tanesi ve çok da hızlı gidiyor. O yüzden şimdiden acele ederseniz bence iyi olur. Evimize gelecek olursak burada 840 metrekare arsamız var ve bu arsanın içinde 2 tane evimiz var. Bir tanesi 2+1, diğeri de 1+1. Bu evlerden bir tanesini ana ev olarak kullanabilirsiniz. Diğerini İsterseniz ebeveynleriniz olabilir, yaşları yüksek ebeveynleriniz olabilir ya da çocuklarınız olabilir, torunlarınız olabilir. Burayı hem bir tatil yeri olarak kullanabilirsiniz hem de 12 ay yaşayabileceğiniz yer olarak kullanabilirsiniz. Çünkü en önemli özelliğimiz konumumuz. Buradan havaalanına sadece 30 dakika mesafedesiniz. İzmir'e 30-40 dakika içinde gidebilirsiniz. Kuşadası yine 30-35 dakika mesafede. Hatta en güzel yerlerden bir tanesi Pamucak sahili. Pamucak sahiline sadece 20 kilometre uzaktasınız. Denize bile 20 dakika içinde gidebilirsiniz. Muhteşem bir havası var ve harika da bir manzarası var. Önü açık. Ulaşım buradan çok rahat. Otobüs, minibüs, izban her türlü imkanınız var. Çarşımız var, pazarımız var, kreşimiz var, ilkokulumuz var. Dediğim gibi 12 ay yaşamaya çok müsait. Ben hızlıca aklıma gelenleri söyledim. Şimdi önce bir bahçemizi gezelim. Sonra da bu harika, şirin 2 tane köy evimizi gezelim. Şu an evimizin giriş kısmındayız. Buradan içeriye 2 tane aracınızı rahat bir şekilde park edebilirsiniz. Şu anda altyapısı yok ama bence elektrikli araç içinde buraya rahat bir şekilde elektrik sistemini döşeyebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, ev sahiplerimiz burayı gerçekten böyle harap bitap durumdan alıp bu muhteşem haline getirmiş. Şu anda merdivenlerimizdeyiz. Bu doku da çok hoş olmuş. Gerçekten bayağı çalışmışlar, bayağı güzel bir iş başarmışlar diyebilirim. Bu estetik merdivenlerimizden tabii ki burada ahşap deklerimize geliyorum. Birazdan şimdi yavaş yavaş geçeceğiz. Arkada da harika manzaranın olduğu yerler var. Yani evinize giriyorsunuz, hemen karşınızda dağ manzarası, bu yeşillikleri görüyorsunuz. Tabii ki sonbaharda olduğumuz için biraz yeşillik kısmını kaçırmış olabiliriz ama baharda çiçekler, papatyalar açtığında efsane diyebilirim. Şu anda 1. bahçe alanımızdayız. Çünkü burada 2-3 tane kademe var. Şu anda 1. kademedeyiz diyebilirim sizlere. Burada ev sahiplerimiz işte domatesini, salatalığını, biberini vesaire hepsini yetiştiriyorlar. Zaten köy alanındayız dediğim gibi ve 800 metrekare burada arsanız var. Burada her türlü şey yapabilirsiniz. Hatta burayı böyle bir mini seraya bile dönüştürebilirsiniz. Şurada arka tarafa girdiğinizde bir küçük bölümümüz daha var. Oraya da artık depo alanı ya da farklı depolama işlemleri yapabilirsiniz. Bu arada hemen şunu söylemek istiyorum. Otomatik sulama sistemimiz var. 2 bölümde burası için ayrı bir sulama sistemimiz var. Diğer taraf için ikinci bir ayrı sulama sistemimiz var. Şimdi buradan yavaş yavaş ana evimize doğru geçiyorum. Bu ahşap dekler ve hemen karşısında da basamaklar çok güzel bir doku oluşturuyor. Evin beyaz ve ışıl ışıl olması da çok hoş. Şimdi ben ana evin olduğu yere doğru geçiyorum. Yani ana ev diyorum ama hangisini kullanırsınız bilmiyorum. Diğer bahçeye birazdan geçeceğiz. Bol bol meyve ağaçlarımız var. Ekip dikebileceğiniz bir sürü alanlar var ve ben buradan harika bir dağ manzarasına bakıyorum. Yukarıda da Keçikale'miz var. Orası Kuşadası'ndakiler için de bir yürüyüş rotasıdır. Selçuk içindekiler de öyle. Arzu ederseniz oraya çıkabilirsiniz ama tamamen bir gününüzü ayırmanız lazım. Biz çünkü bizim kendi yürüyüş grubumuzla oraya en az 2-3 kere çıkmışlığım var ve tabii ki bir günümüzü ayırıyorduk. Yukarıya çıktığınızda da harika bir havası ve manzarası var. Şimdi ana evimize geçelim. Bir evimizi güzelce
inceleyelim. Evimize geçelim dedim ama burada harika kahve köşeleri ya da oturma köşeleri planlayabilirsiniz, yapabilirsiniz. Çünkü en büyük özelliğimiz bir kere burada önünüz açık. Ben şuradan ana yolu da görüyorum. Bu ana yola çıkmak burada yani 5 dakika bile değil, 5-10 dakika içinde İzmir otobanına çıkabiliyorsunuz, İzmir'e gidebiliyorsunuz. Konum çok güzel, önünüz açık, ferah. En büyük özelliğimiz bu. Önünüzü kapatan hiçbir şey yok, havanızı kapatan hiçbir şey yok. Evet, inanın anlat bitmez. Siz şöyle yapın, benim telefonumu zaten kaydetmişsinizdir diye düşünüyorum. Arayın, gelelim bu eve beraber bakalım. Evet, bu güzel yeşil kapımızdan retro renkler çok seviyorum. Yani bu köye yakışacak şeyler. Evimize bir girelim bakalım. Evimize girdik. Şu anda hol kısmındayız. Buradan bütün kapılar dağılıyor. Bu hoş olmuş. Girer girmez aslında bir dresuar benim elim aradı. Hemen bir dresuarımız olsaydı bir aynamız olabilirdi. Böyle daha bohem tarzında bu eve yakışacak bir ayna olabilir. Aysun Hanım hemen buraya bir tane bank koydu. Buradan oturup manzarayı buradan da izliyor. Yani burada çok alternatif üretebilirsiniz. Geniş bir alanınız var. Girer girmez burada bir ayakkabılığımız var. Şu anda çok hoş gözüküyor. Bilmiyorum, onu büyütüp uzatıp böyle portmanto şekline de getirebilir misiniz? Şunun için söylüyorum, burada alan çok müsait. Gayet geniş bir alan var. Yani buraya birçok şey ilave edebilirsiniz. Aslında biraz da sadelikten yanayım. Bence çok da fazla şey ilave etmeyin. Çok da eşyanız olmasın. Buradan hemen salonumuza geçiyorum. Burası açık mutfak salon. 45 metrekare bir açık mutfak salonumuz var. Bu 45 metrekare size çok daha büyük bir hissiyat veriyor. Çünkü yukarısı, tavanı inanılmaz yüksek. Çatıyla aynı şekilde geliyor. O yüzden yüksek tavan olduğundan dolayı siz olduğundan çok daha ferah hissediyorsunuz. Ben ev sahipleriyle konuştuğumda kışın bile burada hiçbir şey yakmadan, özellikle güneşin olduğu zaman diliminde oturabildiklerini söylüyorlar ki şu anda inanın öyle. Çünkü içeriye nefis bir gün ışığı geliyor. Sıcacık bir ortam. Yan tarafta dışarıdan görmüşsünüzdür, 2 tane burada çok büyük penceremiz var. Sizin giriş alanınıza ve işte yandaki bahçenize bakıyor. Yani buradan baktığınızda bu doğayı, bu güzelliği görebiliyorsunuz. Bence bunu tabii ki buraya gelip inanın yaşamanız lazım. Burada kışında kalmayı düşünüyorsanız şöyle diyebilirim, biz Kasım'ın ortasındayız şu anda. Yani hala hiçbir şey kullanmasanız bile sabah akşam yaşayabiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Klima altyapımız var. Arzu ederseniz buraya klimanızı koyup klimadan faydalanabilirsiniz. İkinci seçenek, ben olsam burada zaten bir köy yerindesiniz. Yani köy yeri diyorum ama inanın o köyde biraz tartışılır yani. Bayağı bir ilçe tadında, bir Selçuk'un, bir İzmir'in böyle ilçesi gibi küçük butik bir yer. Buraya ben bir uçan soba koyabilirim. Koyabilirim değil, ben olsam kesin buraya bir uçan soba koyarım. Hatta bundan bir önceki köy evimiz vardı, Sarıkapılı. İzlemediyseniz bir onu izleyebilirsiniz. Oradan da böyle birkaç tane fikir alabilirsiniz. Kocaman bir uçan soba efsane olur buraya. Hazır köy yeri demişken şöyle söyleyeyim. Buradan hemen yan tarafınızda 50 metre ileride kreş var. Meydanda ilkokulumuz var. Meydanda buradan hemen yürüyerek 5 dakika bile sürmez. Çok yakında, birkaç yüz metrelerle ifade edebilirim. Orada marketlerimiz var, lokantalarımız var. Her türlü günlük alışverişinizi yapabileceğiniz yerler var. Bu da bilginiz dahilinde olsun. Yürüyerek bütün işlerinizi halledebilirsiniz. Tekrar açık mutfak salonumuza dönüyorum. Bence çok şık, çok sade, beyaz, hatta bembeyaz parlayan aydınlık bir ev diyebilirim. Karşı tarafından gün ışığı geliyor. Tabii şu anda saatten dolayı yan tarafımızdan geliyor. İçerisi güneşe doyuyor. Sizlere şimdi şu perdeyi açmak istiyorum ki bilmiyorum videoda nasıl gözüküyor ama şuradan şu manzaramızı, dağları göstermek istiyorum. Buradan sürgülü kapımız var. Çıkıp artık orada kahve köşesi mi yaparsınız
Yemek masanızı oraya mı koyarsınız? Çok keyifli anlar yaşarsınız. Mutfağımız burada, zaten servisiniz de çok kolay. Hele akşamları belki baş başa, belki arkadaşlarınızla çok güzel yiyip içebilirsiniz. Tadını çıkartabilirsiniz. Şimdi mutfağımıza gelelim. Burada bir L tezgahımız var. Burada da mini bir mutfak adamız var diyeceğim sizlere. Sanki bir tık küçük mü kalmış bilemedim ama mutfak tezgahı biraz daha geniş olabilirdi. Gerçi tabii ki siz buzdolabınızı getireceksiniz, işte bulaşık makinenizi koyacaksınız, artık başka neler koyarsınız, elinizde neler var bilemiyorum ama buraya belki bir bu tezgahın biraz daha devamını farklı bir şeyle uzatabilirsiniz. Buraya bir kahve köşesi, kahve makinalarınızı ya da işte küçük ev aletlerinizi koyabileceğiniz bölümler yapabilirsiniz. Evet, mutfağımız ve salonumuz bu şekilde. 45 metrekare, gayet de geniş. Gayet geniş değil, kocaman bir burada salonumuz var. Şimdi odalarımıza geçelim. Salonumuzdan çıktık, hemen ilk odamıza geçiyorum. Burası birinci odamız. Yani birinci odamız, burayı çalışma odası olarak tasarlamışlar. İnanılmaz da şirin ve tatlı bir çalışma odası olmuş. Yani şöyle tam bir köy evi. Özellikle şu bölüm harika. Ben oturdum. Şimdi otururken size şunu anlatmak istiyorum. Burada oturduğum yerden yine dağı görebiliyorum. Hem sağdaki pencereden hem soldaki pencereden. Hatta Aysun'la konuşuyorduk. Acaba pencere daha büyük olabilir miydi diye. Tabii ki her şey olabilir. Herkes farklı bir şey düşünebilir ama efsane. Burada eski evimizden kalma bir ocak var. Ocak diye düşünüyorum. Ev sahibimiz bunu hiç şu anda kontrol etmemiş. Yani siz şömine olarak kullanabilir misiniz bilemiyorum. Hiç bacasını kontrol etmemişler. Artık siz geldiğinizde bunu kontrol edebilirsiniz. Bu nişler o size otantik butik atmosferi, inanın buraya geldiğinizde yaşatıyor. Çok hoş. Bence tasarım da çok hoş. Güzel de bir çalışma odası olmuş. Yani ekstra bir yatak odasına ihtiyacınız yoksa harika bir çalışma odası. Belki uzaktan çalışıyor olabilirsiniz. Böyle bir yer kesinlikle lazım. Buradan çıkıyorum. Şimdi buradaki ikinci odamıza, yani ana yatak odamıza geçiyorum. Ana yatak odamızın büyüklüğü 13,5 metrekare. Az önceki odamızda 12,5 metrekareydi. Herhalde orayı söylemeyi unuttum. Burası 13,5 metrekare, gayet yeterli. İşte 2 kişilik yatağımızı koyduğumuz geniş bir alanımız var. Burada şirin küçük bir dolabımızı koymuşlar ama arzu ederseniz siz orayı büyütebilirsiniz. Çünkü yeteri miktarda yerimiz var bu odada. Evet, buradan çıkıyorum. Gerçekten çok emek harcamışlar ve çok da güzel olmuş. Onu her seferinde vurgulayacağım galiba ama çok emek var ve çok güzel. Burası da banyomuz. 7,5 metrekare, burada inanılmaz büyük bir banyomuz var. Evin karakteri tamamıyla hep beyaz. Aynı şekilde bunu banyo kısmına da yansıtmışlar. Buradan aynı şekilde evet Selçuk Kalesi'ni görebiliyoruz. Buradan bile manzaranız var. Sadece benim gözüm şunu aradı. Yani her yeri su yapmamak adına şuraya bir cam duşakabin koyulabilir. Bence koyulmalı. Tabii ki takdiri artık bu evi alana bırakıyoruz. Aynı şekilde ambiyans harika. Eski evden kalan işte bu nişler çok hoş. Evet, çok keyifli. Şimdi bir bahçemize çıkalım. Oradan da hemen ikinci evimize geçelim. Bu güzel yeşil kapılı evimizden çıktım. Şu veranda inanılmaz keyifli. Yani buraya kahve köşesi, dediğim gibi masanızı, yemek masanızı, her şeyi atabilirsiniz. Yani o kadar çok yer var ki artık hangisine ne yaparsanız bilemiyorum ama ben aklıma gelenleri sizlere söylüyorum. Buradan deklerimizden iniyorum ve şu alt kademeye geçiyorum. Yine burayı da dek yapmışlar. Ben buranın ilk halinin fotoğraflarını gördüğüm için yani çok güzel yapmışlar bu kademeli halini ve inanılmaz kullanışlı ve uygun olmuş bana sorarsanız. Burada da çok geniş bir alan var. Aynı şekilde burayı da kullanabilirsiniz. Geniş büyük bir masa atabilirsiniz. Oturma alanları yapabilirsiniz. Dinlenme köşeleri yapabilirsiniz. En güzel manzara da sanırım buradan gözüküyor. Yani şu anda oturdum. Muhteşem bir
manzara var. Buradan Aysun yer mi değiştirsek acaba? Ben şöyle geçeyim. Arkamdan manzarayı da görebilirsin. Hatta artık şuradan son kademeye geleyim. Böylelikle aşağıyı da görebilirsiniz. Evet. Burası da bahçemizin diğer geri kalan kısmı. Meyve ağaçlarımızın hemen hemen hepsi burada. Şu anda tam sayamayacağım ama açıklama kısmına bırakırım. Burada zeytin ağacımız var, mandalinamız var, portakalımız var, limonumuz var. Şurada şeftaliyi görüyorum, şeftalimiz var. Yani burada birçok meyve ağacımız var. Hatta isterseniz siz bu meyve ağaçlarını burada çoğaltabilirsiniz. Otomatik sulama sistemimiz var demiştim. İkincisi de burada. Bir tanesi yukarıdaki bahçeyi sulamak için orada, çeşmesi de var. Buranın da kendine ait çeşmesi ve otomatik sulama sistemi var. Burada eve doğru bakarken yani burası da ayrı bir keyif. Zaten bembeyaz bir bütün blok halinde. Hemen orada işte dekiniz var, arkasında bambular var ve bembeyaz. Sadece o yeşil kapı oradan patlıyor. Yani şuradan bakmak da bu tarafa ayrı keyifli. Buradaki basamakların o alt tarafındaki retro taşlar da çok güzel olmuş. Yani doğal dokunuşlar olduktan sonra bence her yer harika oluyor. Zaten doğanın içindeyiz. Aysun, tekrardan yer değiştirsek ya da ben anlatayım, ara görüntü girersin. Burada leyleğimizin yuvasını görüyorsunuz. Yani göç zamanında onları izleyebilirsiniz. Geliş gidiş zamanlarını, yavrulamalarını ve işte onların büyümesini, her şeyini burada hemen birinci en ön sıradan izleyebilirsiniz. Evet, böyle de bir durum var. O zaman şöyle biz diğer evimize geçelim. 1+1'e bir bakalım. İkinci evimize geçiyoruz. İkinci evimize geçerken doğallık her yerde var. Traverten taş kullanmışlar. Çok hoş olmuş, böyle parçalı parçalı. Bu bölüme en son geleceğiz ama burası da ayrı bir keyifli yaşam alanı. Şimdi ikinci evimize geçiyoruz. 1+1. Evet, aynı şekilde yüksek tavan devam ediyor. Bu ferahlığı bu evde de hissediyorsunuz. Karşı tarafımızda işte bir penceremiz var. Oradan ışığımız geliyor. Aynı şekilde oradan da dağ manzarasını görebiliyorsunuz. Şu anda açık mutfak salonundayız. Açık mutfak salonumuz 32 metrekare büyüklüğünde. Burada sadece küçük bir tezgahımız var. Burası zaten küçük bir yaşam alanı olduğu için bence gayet yeterli ve keyifli. Bu ahşaplar da çok hoş olmuş. Ahşap demişken aslında en güzeli bu tavanın lambiri olması ve bunun beyaza boyanması benim hoşuma gidiyor ya. Gerçekten zaten burası komple iç ve dış olarak beyaz. Evet. Burada gözüm hemen zaten manzaraya takılıyor. Yani manzara, evet, bir dağ manzarası görüyorsunuz. Gerçekten çok hoş ama onun ötesinde önünüzün açık olması çok güzel ve hoş. Sadece acaba diyorum bu pencere küçük mü kalmış? Yani sanki sizi görecek de hiç kimse olmadığı için burasını daha büyük bir cam yapabilirsiniz. Hatta şuradaki işte ağaç da içeriye giriyor. Muhteşem bir manzara oluyor. Evet, zaten koltuğumuzu da tam manzaraya, yani televizyon izler gibi, televizyona hani koyarsanız böyle bir tane manzara ve arkadan işte müzik falan gelir. Burada televizyona ihtiyaç yok ama şöyle bir müzik sistemiyle tam o ambiyansı bence yaşarsınız. Burada sobamız var. Burası daha küçük olduğu için tabii ki ısıtmak daha kolay olabilir. Yani buraya soba koymayı tercih etmişler. Hatta Aysun, yani burada ufak tefek yemeklerinizi ya da ne diyeyim ya, böyle ekmeğinizi de yapabilirsiniz. Yani çok hoş. Ya biz de hep şey yapıyoruz ama bunun bir tık daha büyüğü, hatta böyle camlı olanı olabilirdi. Şömine havası da veren daha güzel bir soba, ama sobanın her türlüsü keyif. Şimdi yavaş yavaş böyle kış mevsimi yaklaşıyor. Kestane, ben kestaneye bayılıyorum. Hele sobanın üzerindeki kestane bambaşka oluyor. Bir de burası Aydın'a çok yakın olduğu için, Aydın Kuşadası bölgesine yakın olduğu için Türkiye'nin en çok kestanesi Aydın'da üretiliyor. Hem de Türkiye'nin belki %60, %70 ihtiyacını Aydın karşılıyor. O yüzden kestane de efsanedir. Bu bölgede her şey çok güzel ya. İnanın, toprağa ne ekseniz dikseniz yetişiyor. Evet.
Salonumuzdan şu odamıza da bir göz atalım. 32 metrekare büyüklüğünde bir salonumuz var ve buradan da buradaki yatak odamıza bakıyoruz. 12 metrekare büyüklüğünde bir yatak odamız var. Burada gene işte dışarıdan gün ışığını alan gayet de geniş, artık bunu büyütmeye gerek yok, geniş bir penceremiz var. Gün ışığı alıyor. Burada hani yeteri kadar bir 4 kapaklı dolabınız var ama bunu istediğiniz gibi büyütebilirsiniz. Tabii ki bu da yetebilir. Burayı işte ebeveynleriniz varsa, çocuklarınız varsa, yani inanılmaz büyük avantaj. 2 tane eviniz var burada. Artık nasıl kullanırsanız, nasıl değerlendirirsiniz onun için bir şey diyemiyorum. Şuradan Aysun hızlıca bir banyomuza da göz atarsak, şuradan ışığı da yakmış olalım. Burada da yine geniş bir banyomuz var. Evet, bu dokunuşları çok seviyorum ya. Yani böyle çok küçük, ufak tefek ama inanın ya şu bölüm, sadece şuranın bir fotoğrafını çekip hani bunu gösterip paylaşmak bile isterim. Çok hoş olmuş buradaki tasarım, yani retro taşlar. İşte burada yine aynı şekilde retro bataryanız, işte ahşap altı, hepsi çok hoş. Doğal, yani hani hep doğal şeylerin kullanılması inanın çok hoş olmuş. Bu arada burada klimamız var. Diğerinde klima altyapısı vardı. Ailemiz zaten burada yaşamıyor. O yüzden klimayı koymamışlar ama burada klimamız var, sobamız da var. Diğerinde de her türlü altyapımız var. Şimdi buradan tekrar dışarıya çıkalım ve işte en güzel alanlarımızdan bir tanesindeyiz. Ben hepsini en güzel diyorum ama inanın insan şaşırıyor. Yani hangisi en güzel, hangisi değil. Burada taş bir sedir var. Artık taş sedir olur mu bilmiyorum ama taştan bir oturma bölümü ya da yatma bölümü yapmışlar. Buradaki yine aynı şekilde taş duvarımız, bu duvar doku çok hoş. Aynı aşağıda da vardı. Bu taş dokuları görebiliyorsunuz. İşte dışarıda çeşmeniz var. Yani her şey düşünülmüş. Burayı rahat bir şekilde yıkarsınız ve burada kalırsınız, yaşarsınız. Evet, ben şöyle oturayım. Sırtımı manzaraya doğru verdim ki siz bu manzarayı seyredin diye. Burada sadece hayvan sesleri, kuş seslerini duyabiliyorsunuz. Sabah büyük bir ihtimalle işte horoz sesiyle, tavuk sesleriyle uyanacaksınız. Çünkü arkamdan da sürekli tavuk sesleri geliyor. Siz burada kendi hayvanlarınızı yetiştirebilirsiniz. Yani küçük hayvanlarınızı, günlük yumurtanızı bile alırsınız. Zaten sebze, meyve ekeceğiniz, dikeceğiniz bir sürü alan var. Yani bütün ihtiyacınızı neredeyse burada ve bu köyden hem de taze ve organik olarak alabilirsiniz, yetiştirebilirsiniz. İşte böyle bir yer. Yani Aydın'la İzmir'in sınırında bir yer. Her ikisinden de faydalanabiliyorsunuz. Çok daha uzatmayayım. Siz gelin buraya, bu evi beraber gezelim. Şimdi en son lokasyonumuzu tekrar etmek istiyorum. Çünkü çok önemli. Burası Selçuk, İzmir'e bağlı olan Belevi köyü. Kuşadası'na buradan yarım saatte gidip geliyorsunuz. 20 dakikada denize ulaşabiliyorsunuz. İzmir'e 30-40 dakikada gidiyorsunuz. Havaalanı 30 dakika mesafede. Muhteşem bir konum var ve burada her türlü de toplu taşıma aracı var. Yani evinizden çıkıp yürüyerek çantanızı, valizinizi aldınız, yürüyerek gidebilirsiniz. Oradan da her yere ulaşabilirsiniz. Yarım saat içinde bu köy hayatı sizi bekliyor olacak. Daha fazla ayrıntı isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz. Bu evin bütün ayrıntıları açıklama bölümünde olacak. Ayrıca web sitemize bakabilirsiniz. evavcısı.com. Web sitemizden tüm güncel portföylerimize ulaşabilirsiniz. Fiyatları görebilirsiniz ve oradaki ilanların açıklamalarını okuyup bilgi edinebilirsiniz. Bunun haricinde YouTube kanallarımızı takip etmeyi unutmayın ve abone olmayı da kesinlikle unutmayın. Ev Avcısı İkinci kanalımız Ev Avcısı Kuşadası. Orada da çok geniş bir portföy çeşitliliğimiz var. Son olarak da Instagram, TikTok, Facebook, her türlü sosyal medyaya Ev Avcısı yazmanız yeterli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.